Şu an bir rüyanın içinde olsaydın bunu fark eder miydin? Cidden. Ekrana bakıyorsun. Ben buradayım diyorsun. Anıların var, geçmişin var. Bu dünyanın kuralları var. Ama beynin zaten her gün sana küçük hileler yapıyor. Olmayanı varmış gibi hissettiriyor. Eksik parçaları tamamlıyor. Hatırladığını sandığın şeyleri yeniden yazıyor. Peki ya bu sefer yaptığı numara küçük değilse? Ya gerçeklik dediğin şey dışarıdaki evrenden değil de içerideki beyninden ibaretse? Daha da ürpertici bir ihtimal var. Kozmolojinin bazı uç senaryolarında senin gibi ben varım diyen bilinçlerin büyük kısmı yıldızların doğduğu, tarihlerin yaşandığı canlı bir evrenden değil. Evrenin çok geç bir dönemindeki rastgelelikten doğan kısa bir kıvılcım olabilir. Kulağa korku filmi gibi geliyor, biliyorum. Ama bu bir korku hikayesi değil. Başlangıçta hepimiz aynı tabloyu kabul ederiz. Evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce başladı, genişledi, galaksiler oluştu, yıldızlar yandı, dünya şekillendi ve sonunda sen ortaya çıktın. Ama bu hikaye bir varsayıma dayanır. Zaman dediğimiz şey gerçekten tek yönlü akar ve evrenin tarihi tutarlı bir şekilde ilerler. Buradaki asıl kavramımız zaman oku. Zamanın okunu anlamak için günlük hayattan bir sahne düşün. Odanın bir köşesine kolonya döktüğünde koku her yere yayılır. Kimse yayılan kokunun toplanıp bir süre sonra yeniden tek bir noktaya sıkışmasını beklemez. Ya da sıcak çay kendi kendine daha da ısınmaz. Isı çevreye dağılır. Biz buna zamanın ilerlemesi diyoruz. Ama işin tuhaf tarafı şu: atomların dünyasında ileri ve geri diye bağıran bir ok tabelası yok. Tek tek parçacık hareketlerinin çoğu teoride tersine de çalışabilir. O halde neden hep aynı yönü görüyoruz? Çünkü zamanın oku çoğu zaman bir fizik yasa değil, olasılığın ağır bir sonucu. Dağınık durumların sayısı, düzenli durumların sayısını akıl almaz ölçüde ezer. Bu yüzden doğa neredeyse her zaman dağınıklığa doğru kayar. Tersine dönüş yasak değil, sadece o kadar kusursuz bir tesadüf ister ki pratikte hiç görmeyiz. Şimdi ikinci anahtar kavrama geçelim. Evrenin çok uzak geleceği. Şu an gökyüzü canlı. Yıldızlar var, galaksiler var, enerji var, hareket var. Ama bildiğimiz resimde evren yaşlandıkça yıldız yakıtları tükenir. Yeni yıldız doğumları azalır. Gökyüzü giderek sakinleşir. Çok uzak bir gelecekte bugün doğal dediğimiz pek çok şey, güneş gibi parlayan bir yıldız, bir gezegenin üstünde hayat, yeni bir galaksinin oluşması nadirleşir. Evrenin büyük sahnesi yavaş yavaş ışıklarını kısar. Burada kritik bir fikir daha var. Eğer evren uzun süre boyunca böyle giderse, içinde bulunduğun bölge bir noktadan sonra ulaşılabilirlik açısından bir ada gibi davranmaya başlayabilir. Ne kadar hızlı gidersen git, ne kadar ışık yollarsan yolla, belli bir uzaklığın ötesindeki bölgelerle fiziksel olarak bağlantın kesilir. Evrenin tamamı yok olmaz belki ama senin etkileşebildiğin evren parçası bir tür kapalı sahneye dönüşür. Ve kuantum dünyasında tam anlamıyla tam durgunluk yoktur. En sakin görünen sistemlerde bile mikroskobik ölçekte küçük kıpırdanmalar, dalgalanmalar, gürültüler bulunur. Yani çok uzak gelecekte her şey bitti dediğin yerde bile fonda zayıf bir rastgelelik uğultusu kalabilir. Üçüncü anahtar kavram işte bu uğultunun içine saklı. Sonsuz zaman artı rastgelelik. Şunu hayal et. Televizyonda karıncalı bir ekran var. Tamamen anlamsız gürültü. Bir dakika izlersin, bir şey çıkmaz. Bir saat izlersin, yine anlamsız. Ama bunu milyon yıl izlediğini düşün. Ya da daha da ötesi, sonsuz süre. Matematiksel olarak o anlamsız gürültünün içinden bir noktada anlamlı görünen bir kare geçebilir. Bir yüz silüeti, bir manzara, hatta tesadüfen çocukluğuna benzeyen bir sahne. Yani burada anlatılan ana fikir şudur: yeterli zaman ve deneme şansı verildiğinde tamamen rastgele süreçler bile tasarlanmış veya anlamlı görünen sonuçlar üretebilir. Eğer evrenin çok uzak geleceğinde elinde kapalı bir sahne ve sonsuza uzanan bir zaman varsa, o sahnenin içindeki rastgele dalgalanmalar da bir noktada düzene benzeyen şeyler doğurabilir. Ama burada şöyle bir durumumuz var. Ne kadar büyük ve karmaşık bir düzen istiyorsan, onu rastgele üretmenin ihtimali o kadar düşer.
Koskoca bir galaksiyi yanlışlıkla kurmak çok ekstremdir. Koca bir tarihi, uygarlıkları, biyolojiyi, jeolojiyi, yıldız evrimini hepsini birden rastgele inşa etmek neredeyse imkansızdır. Rastgelelik çoğu zaman minimum gerekli olanı seçer. Küçük, kısa ömürlü, lokal bir düzen. İşte burada akıl karıştırıcı o korkutucu ihtimal devreye giriyor. Birinin ben yaşıyorum demesi için doğanın gerçekten 13 milyar yıllık koca bir evreni, galaksileri ve tarihi saniye saniye görmesine gerek var mı? Aslında yok. Çünkü gördüğüm dünya dediğin şey dışarıdaki gerçeklikten ziyade beyninin içeride ürettiği bir görüntüdür. Matematiksel olarak hesapladığımızda rastgeleliğin milyarlarca parçayı hatasız dizip gerçek bir evren kurması imkansıza yakın derecede zordur. Ancak aynı rastgeleliğin çok daha az parçayı birleştirip sadece etrafımda evren var hayalini kuran tek bir zihin yaratması çok daha kolay ve olasıdır. Yani doğa, maliyetli ve zor olan gerçek dünyayı yaratmak yerine kestirme yolu seçip sadece senin beynini ve içindeki sahte anıları bir anlığına oluşturmuş olabilir. Fizikte Boltzmann beyni denilen bu senaryoya göre şu an hissettiğin her şey sonsuz boşlukta tesadüfen bir araya gelmiş parçacıkların sana oynadığı anlık ve inandırıcı bir hayalden ibarettir. Evren sonsuza kadar var olmaya devam ederse bir gün tamamen soğuk, boş ve hareketsiz bir hale gelir. Buna fizikçiler ısı ölümü der. Bu sonsuz boşlukta atomlar ve parçacıklar hala çok nadir de olsa rastgele çarpışır, hareket eder. İşte bu sonsuz zaman içinde tamamen tesadüfen parçacıklar bir araya gelip tıpkı insan beynine benzeyen düşünen, hisseden yapılar oluşturabilir. Bu yapılara sahte beyin ya da fizikçilerin deyimiyle Boltzmann beyni denir. Dışarıdan bakınca normal bir beyin gibi görünür. Düşünür, hisseder, anıları vardır ve hatta ben buradayım, geçmişim var diyebilir. Ama aslında hiçbir gerçek geçmişi yoktur. Anne babadan doğmamıştır, çocukluk yaşamamıştır, dünyada hiç var olmamıştır. Sadece o anda atomlar şans eseri doğru sırayla dizildiği için var olmuş, kısa bir süre sonra da yine dağılacak geçici bir oluşumdur. Kısacası bu sahte beyin, biyolojik bir varlık değil, evrenin boşluğunda istatistiksel bir rastlantıyla ortaya çıkan, kendini gerçek sanan bir illüzyondur. Asıl korkutucu kısım ise istatistikte gizli. Böyle rastgele oluşmuş sahte bir beyin yaratmak, bütün bir evrenin, yıldızların, gezegenlerin, milyarlarca yıllık evrimin ve gerçek insanların oluşmasından çok daha kolay ve olasıdır. Çünkü sahte beyin için sadece birkaç trilyon atomun doğru birleşmesi yeterken, gerçek bir insan için devasa bir düzen ve tarih gerekir. Sonsuz zamanda bu sahte, anlık kopya beyinlerin sayısı, normal şekilde doğup büyümüş gerçek insanların sayısını matematiksel olarak ezer geçer. Şimdi şöyle düşün. Bütün bilinçli varlıkları bir torbaya atıp rastgele birini çeksen eline gerçek bir insan değil, o anda tesadüfen oluşmuş sahte bir kopya gelme ihtimali trilyonlarca kat fazladır. Bu da seni şu rahatsız edici soruyla baş başa bırakır. Ben gerçekten 13,8 milyar yıllık evren tarihinde anne babadan doğmuş gerçek bir insan mıyım? Yoksa şu anda boş uzayın içinde atomların tesadüfen birleşmesiyle oluşmuş geçmişim olduğunu sanan kısa ömürlü bir illüzyon muyum? Evrenin geleceği sandığımız gibi olmayabilir. O sonsuz zaman varsayımı çöpe gidebilir. Kuantum yerçekimi dediğimiz, henüz tam anlamadığımız fizik bu senaryoyu baştan aşağı değiştirebilir. Yani bu zihin deneyi seni ben sahteyim noktasına değil, daha dürüst bir cümleye getirir. Evreni tam bilmiyoruz, bazı uç sonuçlar bize teorilerimizin nerede zayıf olduğunu gösteriyor. O yüzden finali net koyalım. Büyük ihtimalle ölü bir evrenin rüyası değilsin. Bu ihtimali ciddiye almamızın nedeni korkutucu olması değil, evreni açıklayan modellerimizi daha tutarlı ve sağlam kurmaya zorlamasıdır. Eğer bir gün gerçeğe gerçekten yaklaşırsak, o tablo rastgele hayaletlerin değil, geçmişi olan ve doğal süreçlerle ortaya çıkan bilinçlerin yaşadığı bir evreni anlatmak zorundadır. Şimdi asıl soru şu: gerçekliği kanıtlamak için hissetmek yetmiyorsa, biz neye bel bağlayacağız? Bilimin güzelliği burada. Hislere değil, tutarlılığa ve teste güveneceğiz. Ve bu videodan aklında tek cümle kalacaksa,
Şu kalsın. Evrenin en derin gizemi bazen yıldızlarda değil, ben dediğin şeyin nasıl mümkün olduğunda saklıdır. Muhtemelen gerçeksin ve bu belirsizlik kozmosu daha da büyüleyici kılar.